Yolda iki Seyyah kanalındasınız. Bu videomuzda Safranbolu evleri, Tokatlı Kanyonu, tarihi çarşısı ve Yörük köyü için İpek yolunun hatıralarıyla bezenmiş Sitte Slov, Müzekent, Safranbolu'ya göz atacağız. İyi seyirler. İnsanoğlu var olduğundan bu yana uygarlık atlası, yüzlerce medeniyete, binlerce hakimiyete ve milyonlarca kavgaya şahitlik etti. Paylaşılamayan topraklar bazen bir köye, bazen bir kente dönüştü. Tam da öyle bir yer olan, tarihin solgun sayfalarından zamanın rüzgarını içine çekmiş, geçmişten gelen Anadolu mayasının dantel gibi işlendiği, insanoğlunun geçtiği yollardan yanına alabildiği anılarla ve yaşanmışlıkla dolu, yüzyılların sessiz tanığı, doğanın sanatla buluştuğu açık hava müzesi. Ahşap pencereli evlerinden samimiyet akan, taş yollarının ustalığa çıktığı, zamanın kalbine gitmenin aslında ne kadar kolay olduğunu gösteren, İpek yolunun hatıralarıyla bezenmiş, Osmanlı'nın paha biçilemez şehir dediği. Sitte Slov, Müzekent, Safranbolu. Bağlı olduğu Karabük iline 10 kilometre mesafede bulunan Safranbolu, 70 bine yaklaşan nüfusuyla oldukça hareketli bir kent. Burada yaşayanlar, barış ve huzur ortamı içinde yüzyıllardır bir arada yaşıyorlar. Geçmiş medeniyetlerin de etkisiyle karma bir yapıya sahip, sakin şehir aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor. Sitte Slov unvanına sahip olan kentin tarihi, M.Ö. 3000'li yıllara kadar uzanmakta. Zaman içerisinde birçok medeniyet devralmış bu emaneti. Kentin kapıları ilk kez 1196 yılında açılmış Türklere. Selçuklu Sultanı 2. Kılıç Arslan'ın oğlu Muhiddin Mesut Şah, Safranbolu'yu fethettiğinde adını Zalifre olarak değiştirmiş. Safranbolu en parlak dönemlerini Osmanlı İmparatorluğu'nun döneminde yaşamış önemli ticaret merkezlerinin ortasında olması nedeniyle sosyal, kültürel ve ekonomik anlamda oldukça ilerlemiş. Buranın halkı, tarımdan hayvancılığa, turizmden endüstriyel faaliyetlere kadar birçok alandan gelir elde ediyor. Eski çarşıda el işçiliği ürünleri bulmak mümkün. Ahşap sanatı ve demir işlemeciliği oldukça yaygın. Eski geleneklerini hala koruyan çarşı esnafı, turizmin de etkisiyle ayakta kalabilmiş. Lokum ve safran, buraya has iki değerli geçim kaynağı. Safranbolu lokumu, özel kıvamıyla yüzyıllar öncesinden gelen lezzetini koruyor. Safransa, neredeyse her üründe kullanılan mucizevi bir bitki, gramla satılan ve neredeyse altınla yarışan safranın şimdilerde üretimi azaltsa da, Türkiye'nin safran ihtiyacının büyük bölümünü burası karşılıyor. Safranbolu, aynı zamanda UNESCO'nun tescillediği yaşayan dünya mirasını barındırıyor. UNESCO çilingiri olarak bilinen Hüseyin Usta'yı görmeden buradan ayrılmayın. Ürettiği kapı tokmakları ve parçalarıyla Türkiye'de tek. Usta, eski kapıların kilit sistemlerinden çivilerine kadar, yenileme esnasında yenilenecek ürünün aslını kullanarak pek çok şeyi birebir yapabiliyor. Türkiye'deki birçok Osmanlı evinin restorasyonunda onun da emeği var.
Safranbolu denilince akla ilk gelen, dönemin teknolojisine rağmen bugün bile sağlamlığını koruyan ve mahremiyetin ince bir ruhla hayata geçirildiği Safranbolu evleri, bir arada yaşamaya ve aile mahremiyetine çok önem veren Safranbolu halkı, evleri genelde sarı çamdan 2 veya 3 kattan oluşacak şekilde inşa etmiş. Odaların her birinin ayrı bir anlamı var. Eve ilk girişte sizi geniş bir sofa karşılıyor. Diğer odalara da buradan ayrılarak ulaşılıyor. Yemekler burada yeniyor. Toplantılar, eğlenceler burada yapılıyor. Gelen yabancı erkek misafirler selamlık bölümünde ağırlanıyor. Misafirlere yemek, kahve servisi, haremlik ve selamlık kısımları arasında bir dönme dolaptan yapılıyor. Böylelikle evin hanımı yabancı erkeklere hiç görünmeden hizmet etmiş oluyor. Odaya giren kişinin içeriği direkt olarak görmemesi ve odada bulunanların büyükleri geldiğinde toparlanabilmeleri için zaman kazandıran her odanın girişinde bir paravan olması Safranbolu evlerinde göze ilk çarpan farklılıklar arasında. Manevi değerlere saygısı ve çok geniş bir ailenin yaşayacağı şekilde tasarlanan bu klasik Safranbolu ev yapısını, estetik işçiliğini yakından görebileceğiniz Kaymakamlar Evi, 18. yüzyılın ortalarında Kışla kumandanı Yarbay Mehmet Efendi tarafından yapıldı. Kaymakamlar Evi diye anılmasının sebebi ise Osmanlı'da Yarbay'a kaim makam denildiği için halk arasında bu söyleniş kaymakamlar olarak değişmiş. Eski çarşının kalbinde Safranbolu evlerine komşu Köprülü Mehmet Paşa Camii tarihi ve manevi bir değere sahip. Camiyi sadrazam olarak memleketine büyük katkıları olan Köprülü Mehmet Paşa yaptırmış. Camiyi ince kalem işlemelerinden ahşap oymacılığına kadar birçok işçilik saklıyor. Camiye büyükçe bir kemerden geçilerek avlusuna ulaşılıyor. İnşa edildiği günden bu yana birçok restorasyondan geçen caminin cemaatini genellikle çarşı esnafı ve turistler oluşturuyor. Bugüne kadar belki de yüz binlerce insanın ibadet etmek için geldiği, alnını aynı secdeye koyduğu bu cami hala bu kutsal görevi layıkıyla yerine getiriyor. Safranbolu'da geçirdiğiniz zamanın her dakikası size bir şey öğretiyor. Kent merkezine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta tarihi İncekaya su kemeri 60 metreye varan yüksekliğiyle kanyonun göbeğinde devasa bir yapı olarak yüzyıllardır ayakta duruyor. İzzet Paşa tarafından yenilenerek halka kazandırılan kemer, suyun akış hızını dengeleyebilmek için 3 kıvrımlı olarak tasarlanmış. Yapı taş ve Horasan harcından inşa edilmiş. Bu kemere artık ihtiyaç kalmasa da orada var olduğunu bilmek gurur verici. Su kemerinin hemen yanı başında sizi Tokatlı Kanyonu karşılıyor. En meşhur olanı 9 kilometre yürüyüş parkuruna sahip Tokatlı Kanyonu. Yürüyüşünüz esnasında size küçük şelaleler, kuş cıvıltıları, bir akarsu eşlik ediyor. Kanyonu ve harika manzarasını yukarıdan izlemek isteyenler için inşa edilen cam terasa çıkmak biraz ürkütücü olsa da gördüklerinize değeceğine emin olabilirsiniz. Safranbolu'dan yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta 600 yıllık Yörük köyü sizleri bekliyor olacak. Bu köyde tıpkı bağlı olduğu Safranbolu gibi mimari estetik ve dayanıklılıkta günümüzden oldukça ileride, köy çeşitli nedenlerden dolayı çok göç verse de burayı terk etmeyen ve canlandırılması için çalışan birileri hala var. Yaklaşık nüfusu 200 civarında olsa da gelen turist sayısı köyün canlı kalmasını sağlıyor. Osmanlı dönemine kadar göçebe bir hayat yaşasa da Kanuni Sultan Süleyman zamanında Yörüklerin Anadolu'da yaşaması için kurulan 17 yerleşim yerinden biri bu köy. Köydeki evlerin yapısı çatısına asılan geyik boynuzları dışında Safranbolu evleriyle hemen hemen aynı. Bu boynuzlar evde bir avcı olduğunu belirtmek ve kötü enerjiden kurtulmak amacıyla asılmış. Köy kahvehanesi akşamları doluyor ve gün içinde yaşananlar çaylar eşliğinde hep birlikte paylaşılıyor. Safranbolu evleri koruduğu tarihi ve hazineleriyle Safranbolu, Tokatlı Kanyonu
tarihi çarşısı ve Yörük köyü için bu kenti mutlaka ziyaret edin.